Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Günaydın sevgili TV8 izleyicileri. Ben kardiyoloji uzmanı Doktor Hamit Çelik. Bugün sizlere su diyeti tedavisi nedir, nasıl yapılır, su diyet tedavisinin mekanizması nasıldır, su diyet tedavisinin faydaları nelerdir onları anlatacağım. Dikkatle izleyin. Evet, su diyeti tedavisi nedir, nasıl yapılır? Su diyeti tedavisi tek bir besin verilerek en az 30 gün boyunca sadece tek bir besin tüketilir. Bu besin protein içermiyor, yağ içermeyen herhangi bir yeşillik yani turp, marul, maydanoz, elma, salatalık, badem, bal, yoğurt olabilir. Bu tek besinde birini veriyoruz hastaya. Hasta 30 gün boyunca sadece bu besini tüketiyor. Yanına çay, kahve, su, soda, limon veriliyor. Bunu da gün içerisinde sınırsız tüketebiliyor 30 gün boyunca. Ve yine yanına toksinleri atacak olan bir bitkisel karışım, detoks karışımı veriliyor. O da 30 gün boyunca onu tüketiyor. Ve gün içerisinde belli ölçülerde kullanmak üzere de bir bağırsak temizleyici veriliyor. 30 gün boyunca da bağırsak temizleyicini tüketiyor. Kısacası 30 gün boyunca verilen besini istediği kadar tüketebilir. Acıktıkça istediği miktarda tüketebilir. Ve yine yanına çay, kahve, su, soda, limon istediği kadar tüketebilir. Yanına detoks karışımı veriliyor. Yanına bir de bağırsak temizleyici veriliyor. 30 gün boyunca beslenme bu şekilde. İşte 30 gün boyunca hasta bu şekilde beslendiği zaman su diyeti tedavisini yapmış oluyor. Peki su diyeti tedavisinin süresi nasıl ayarlanır? Kişinin kilosu, boyu ve şikayetlerine bağlı olarak en az 30 gün. Eğer kilo fazla ise hem kronik hastalığı varsa hem kilo varsa 60 gün. Eğer kilo öncelikli ise de 90 güne kadar su diyet tedavisi programı yapılıyor. Arkasında da 3 ay boyunca tek öğün beslenmeli koruma diyeti veriliyor. Yani bir kişi su diyeti tedavisine başladığı zaman en azından 4 ay boyunca hem doktor takibinde hem de hemşire takibinde su diyeti ve artı koruma diyet tedavisi uygulanarak yapılan bir programdır. O nedenle su diyet tedavisi aklınıza geldiği zaman şunu düşünmeyin. Sadece su içmek değildir. Su diyeti tedavisi 30 gün boyunca en azından tek bir besinle beslenmek, çay, kahve, su, soda, limon içecekler serbest, yanına bağırsak temizleyici, yanına detoks karışımı veriliyor 30 gün boyunca. 30 günden sonra eğer 60 gün verilmişse program, besin değişikliği tekrar yapılıyor ama yine tek bir besinle devam ediliyor. Eğer 90 günse de 60 günün sonunda yine besin değişikliği yapılıyor. Yine tek bir besinle devam ediliyor. 90 günün sonunda da 3 ay boyunca tek öğün beslenmeli koruma diyeti veriliyor ve bu şekilde tedavi programı ayarlanıyor. Peki su diyet tedavisinin yapılışı bu şekil. Peki su diyeti tedavisinin mekanizması nedir? Sevgili izleyiciler, su diyeti tedavisinin 3 mekanizması var. Birinci mekanizması vücudun otofaz sistemini devreye sokup kronik hastalıkları iyileştirmek. İkinci mekanizması psikolojik açlığı, acıkma hissi, duygusal açlığı yok edip kişiye kalıcı bir şekilde kilo verdirmek ya da kişinin vücudun kapasitesi kadar beslenmesini sağlamak. Bir diğer mekanizması ise de kişiyi tek öğün beslenmeye yani tek öğün beslenmeyi kişiye öğretmek. Beyne ve vücuda tek öğün günde bir öğün beslenmeyi öğretmektir. Peki bu nasıl oluyor? Şimdi su diyet tedavisinin mekanizması şu şekilde işliyor. Normalde bir kişinin günlük beslenme kapasitesi, vücut kapasitesi yani vücudun günlük kabul edeceği beslenme miktarı vücuda lazım olan yaklaşık 400 gramla 350 gramla 500 gram arasındadır. En az 350 gram, en fazla 500 gram. 350 gramın altında günde besin alınırsa vücudun otofaz sistem sürekli aktiftir. Eğer 500 gramın üzerinde besin alındığı zaman bu vücut kapasitesinin üzerinde alınan besinlerdir. Bu besinler vücudun belli kısımlarında depolanmaya başlar. Daha sonra kullanılmak üzere.
Şimdi su diyet tedavisinde siz günde tek besin beslendiğiniz zaman 300 gramın altında besin almış oluyorsunuz. 300 gramın altında besin alındığı zaman vücudun bağışıklık sistemi gerekli besinleri bulamaz ve dolayısıyla bu besinleri bulmak için çocukluk çağından itibaren vücutta birikmiş olan toksinler, ağır metaller, artık maddeler, bakteriler, mantarlar ve fazla beslenmeye bağlı olarak vücutta birikmiş, depolanmış ve bozulmuş o besinler vardır. İşte o besinlere vücudun bağışıklık sistemi saldırır, onları parçalar ve onlar artık maddeleri hem bağırsak yoluyla, hem idrar yoluyla, hem solunum yoluyla, hem terleme yoluyla dışarı atar ve vücudu tamamen toksinlerde, artık maddelerde, çöplerde, mikroplarda arındırmış olur. İşte su diyeti tedavisinin otofaj mekanizması bu şekilde işliyor. Yani 30 gün su diyeti tedavisi yapan biri 3. günden itibaren vücudun otofaz sistemi devreye girer. Ta ki 20-25. güne kadar %90-95 oranında otofaz sistemi aktif bir şekilde çalışmış olur ve vücut %90-95 oranında tamamen toksinlerde, ağır metallerde, artık maddelerde arınmış olur. İşte bu nedenle su diyeti tedavisi yapacak olan biri mutlaka doktor takibinde ve hemşire takibinde yapması gerekiyor. Bir diğer mekanizması da şudur. Su diyet tedavisinin özellikle kilo verme açısındaki mekanizma şu şekilde işliyor. Şimdi kilo vermek için kişiler ya da vatandaşlar ya da hastalar sürekli diyet programları yaparlar, sürekli spor yaparlar, sürekli işte takviye edici, iştah kesici ilaçlar kullanırlar. Ama hiçbir zaman kalıcı bir kilo vermezler. 3-5 kilo verirler, kısa sürede geri o kiloyu 2 kat olarak alırlar. Aslında zayıflama, kalıcı kilo vermenin temel mekanizması beyinde bitiyor. Yani kişi eğer acıkma hissini, duygusal açlığı, bilinçaltı acıkma hissini, psikolojik açlığı yok etmediği sürece, vücut ve beyin açlığı öğrenmediği sürece, vücudun kapasitesi kadar beslenmeyi kişi öğrenmediği sürece hangi yöntemi yaparsa yapsın, hangi diyetleri yaparsa yapsın, tüp mide ameliyatı, mide botoksu ne yaparsa yapsın kalıcı kilo veremez. İşte kalıcı kilo verebilmenin tek yolu acıkma hissini yok etmek, duygusal açlığı yok etmek, psikolojik açlığı yok etmek. Bu da su diyet tedavisiyle mümkün. İşte bunun için de en az 90 gün su diyet tedavisi yapılmalı. Tek besinle beslenerek ve 90 günün sonunda en az 3-4 ay boyunca da tek öğün koruma diyetli beslenme yapmalı ve bu şekilde de kalıcı kilo vermiş olur. Sevgili izleyiciler, önemli olan kiloyu bir şekilde veresin. Aç kalırsan, diyet yaparsan, spor yaparsan, egzersiz bol yaparsan kilo verilir. Bu hiç önemli değil. Kilo zaten gider. Önemli olan bu kiloda kalmak, bu kiloyu kalıcı hale getirmek. İşte bunun için eğer kişi en azından 90 gün su diyeti yaparsa beyin açlığı öğrenmiş olur, vücut açlığı öğrenmiş olur, kişi açlığı öğrenmiş olur ve arkasında da tek öğün, günde tek öğün beslenmiş olursa bu şekilde kalıcı bir şekilde kilo vermiş olur. Tek öğün beslendiği zaman, yani bir öğün 1 saatte yemek yediği zaman geri kalan 23 saat içerisinde vücudun otofaz sistemi sürekli aktif çalışıyor ve vücutta fazla biriken besinler yakılıyor, vücuda giren mikroplar yok ediliyor. Kişi ileriye yönelik hem kronik hastalıklarda korunmuş olur, hem kilolarda korunmuş olur, hem daha sağlıklı ve daha aktif olmuş olur. Ve tek öğünden sonra 23 saat boyunca herhangi sebzeler, yeşillikler, meyveler ve diğer süt ürünleri rahatlıkla, içecekleri rahatlıkla tüketebilir. Sevgili izleyiciler, sağlıklı bir yaşam istiyorsanız, ideal bir vücut yapısı istiyorsanız mutlaka vücudunuzun kapasitesi kadar beslenmeniz gerekiyor. İşte bunun için su diyet tedavisi önemlidir. Sevgili izleyiciler, bugün size su diyet tedavisi nedir onu anlattım. Nasıl yapılır, faydaları nelerdir onları anlattım. Yarın su diyet tedavisinin kronik hastalıklar nasıl tedavi ettiğini, daha sonraki günlerde yine su diyet tedavisinin nasıl zayıflattığını, kalıcı kilo verdiğini sizlere anlatacağım. Sevgili izleyiciler, kardiyoloji uzmanı Doktor Hamit Çelik'i
8'de Sağlık TV8 ekranlarında her sabah izleyin. Çok önemli bilgiler her gün sizinle olacak, sizlere aktarılacak. Sağlıcakla kalın. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.